Herkese merhaba. Haftalık satılık müstakil evler ve köy evleri videomuzun yenisiyle beraberiz. Ege ve Akdeniz bölgesinden evlerimiz olacak yine ilanlarımızda. Ama alternatif bölgelere de yine bakacağız. Böyle tam yatırımlık değil de hayatta kalmalık bazı ilanlar da olacak. Bu ilanları incelerken açıklayacağım. Ve ilanları gezerken şu dikkatimi çekti. İzmir'in böyle uzak ilçelerinde işte Kiraz, işte ne bileyim Ödemiş gibi, hatta işte buna Bayındır falan da katabiliriz. Böyle hani 1,5 milyon civarı böyle köy evleri görmeye başladım. Ee, Yani tamam, evet, İzmir değerli, bazı ilçeleri değerli ama böyle hani denize uzak, İzmir'e uzak, hiçbir özelliği olmayan hani bu köylerde bu fiyatlarda çok abartılı diye düşünüyorum. Neyse, yeri geldiğinde konuşuruz. Çok uzatmayalım ve hemen ilk ilanımıza geçelim. Evet, bu haftaki favori ilanım bu açıkçası. Ne demiş başlıkta? İdam Aksan, Akseki Badem'de Taş Konak. İlk önce bir özelliklerine bakalım. 2 milyon TL fiyatı var. 27 Mayıs 2024 tarihinde yayınlanmış. 600 metrekare brüt, 300 metrekare net bir alanı var. Arazide yaklaşık 700 metrekare. 8 odalı 2 salonu varmış. Isıtma, şömine demiş. Yapı tipi taş ev. Kimden? Emlak ofisinden. Takas var mı? Hayır demiş. Açıklamasında ne diyor? Akseki Bademli köyünde olan konağımız 3 katlı olup taş yapıdır. Tadilat yapılıp oturum olarak kullanılabileceği gibi çeşitli iş alanlarını da değerlendirilebilir demiş. Müthiş bir manzaraya sahiptir. Ben de tam yani bunu düşündüm açıkçası. Hani burayı böyle oturmak değil, sadece böyle bir, ne bileyim, bir butik otel vesaire gibi bir şey olarak düşündüm. İlk önce konumuna bakalım. Aksi 2 biliyorsunuz. Hani çok yakın değil Antalya'ya. Böyle bir 100 kilometre civarı var. Ama hani 100 kilometre var diye de şöyle bakalım. Ne kadar? Mesela denize uzaklığı aşağı yukarı 70 kilometre. Merkez, Antalya merkezine de bakarsan işte 104 kilometre. İşte Alanya 92 kilometre. Yani şöyle, denize 1-1,5 saat mesafede bir yer. Ama yine Antalya sınırları içerisinde kalıyor. İlk önce bir fotoğraflarımızı inceleyelim, konuşmaya devam edelim. Bakın, gerçekten tam bir konak. Konak mı konak, köşk mü köşk. E, Böyle hani çok harap durumda da değil. Evet, tadilat masrafı mutlaka olacaktır böyle yerlerde. Ama hani böyle çok yıkık dökük, harabe durumda da değil. Tavanlar iyi, zemin iyi, duvarlar güzel durumda. Hani tavanlara güzel bir zımpara, cila, gayet yaşanılabilir bir hale getirilebilir. Camları eksik, kırılmış muhtemelen zamanla. Şurada böyle çerçevelerde böyle birkaç eksiklikler falan da var. Ama bakın, şöminesi de gayet güzel. Yani 8 odalı bir yer. Tamam, Antalya'ya uzak, denize uzak. Hani burada turizm olur mu olmaz mı demeyin. Buraya turist çok gelmez, evet. Ama hani böyle bir köy turizmi gibi şeyler yapılıyor. Yani 8 tane odadan bahsediyoruz. Tam böyle bir butik otel olabilecek bir yer bence. 2 milyon buraya verdiniz. Elbette ki tadilat için de belli bir bütçe gerekiyor. Ama bunu da karşıladıktan sonra sadece bir ev değil, hani aynı zamanda bir e, işletmeye de sahip olmuş oluyorsunuz. Ee, Yani illaki kendim işleteceğim de demeyebilirsiniz. Başka böyle yıllık kiralık gibi seçenekler de olacaktır o zaman. Köyde turizm olur mu demeyin. Olur. Gerçekten hani böyle yapılara bir şekilde yani tamam, böyle çok denize yakın yerlerdeki gibi böyle full müşteri dolup taşar mı taşmaz mı, o kadarını bilemiyorum ama yine de mutlaka bir şeyler olacaktır diye düşünüyorum.
Gerçekten çok beğendim. Böyle bir bütçem vesairem bir şey olsaydı da ciddi olarak burayı hani almak isterdim diyeyim. Neyse çok övdük. 2 milyon TL fiyatı var. İlan numarası 114 14 86 012. Bu ilan linkini videonun açıklamasında bulabilirsiniz diyelim ve hemen bir diğer ilanımıza geçelim. Bu ilanımız nereden? Bakıyorum Aydın Koçarlı Kızılkaya Mahallesi'nden Fırsat Köyevi başlığıyla yayınlanmış. 470 bin TL fiyatı var. 340 metrekare brüt, 329 metrekare net, 190 metrekare açık alan demiş. Oda sayısı 5 artı 1 demiş. Bunun harici müstakil tapulu kimden? Sahibinden elektrik su vardır, satışa hazırdır. Detaylı bilgi için arayınız demiş. Şöyle ilk önce bir bakalım nerelere yakın ona bir bakalım. Bu arada yorumlarda birisi şey demiş hani bu kilometre mesafesiyle işte nasıl giderim farklı olabiliyor hani dakika olarak. Ya olabilir yani 10 dakika 5 dakika 15 dakika mesafe olur ama bu nasıl giderim videoyu çok uzatıyor. Bu yüzden hani sıkıcı olmasın diye böyle daha bir şey bakıyorum diyelim. Mesela Söke 18-19 kilometre, Güzelçam denize girebileceğiniz yer 33,5 kilometre demiş. Yani Kuşadası'na ne kadarmış? O da aşağı yukarı o mesafelerde 30-35 kilometre mesafede. Şöyle diyelim yarım saat 40 dakikadır. Yani hani ben bu tahmini veriyorum size bu net bir rakam değil. 30 dakika değildir de 35 dakikadır. O 40 dakikadır. Hadi bilemediniz 42 dakikadır. Yani bu hani evi almaya karar verdiyseniz zaten bir 5-10 dakikayı kimse herhalde çok önemsemez diye düşünüyorum. Şöyle fotoğraflarına bir bakalım. Güzel bir bahçe girişi için demir kapısını yapmış. Böyle alanlarda gerek diye düşünüyorum. Bu uyduruk bir köy evi kapısı. İkinci giriş diyeyim. Yani veranda kısmında herhalde çatıda. Çatısı problemli. Mutlaka elden geçmesi gerekiyor. Ama köy evi olarak e, fiyatı ve denize yakınlığını da alırsak çok böyle abartılı bir rakam değil bence. Ortalama bir fiyat. E, işte birazcık çatı daha derli toplu olsaydı daha iyi olurdu sizin için. Bu arada bir tadilat videoları da gelecek yakında. Bilginiz olsun. Hani ne kadara mal oluyor, ne oluyor bunları da göreceksiniz. E, Bunlar için de hazırlıklar yapıyoruz diyelim. Bu arada fotoğrafları da size gösteriyorum ve son yine başa döndük. Hemen şöyle fiyatını söyledik. 470 bin TL fiyat. Aydın'da böyle bir köy evini satın almak isterseniz. İlan numarasını ileteyim. 117 57 50 097. Yine hatırlatıyorum bu ilanın linkini videonun açıklamasında bulacaksınız. Bazıları bulamıyor. Bulamazsanız şayet yorumlarda yazın. Ben size linki iletirim. Diyelim ve hemen diğer ilanımıza geçelim. Ve benim favori bölgem Manisa, Kırkağaç, Soma buralar benim bölgelerim. Satılık müstakil ev başlığıyla yayınlanmış 335 bin TL fiyatı var. Kırkağaç Alacalar Mahallesi'ndeymiş. 26 Mayıs 2024 tarihinde yayınlanmış 150 metrekare brüt 70 metrekare net bir alanı var. 2 artı 1 oda sayısı demiş. Müstakil tapulu kimden? Emlak ofisinden satılık bir yer. Açıklamaya ne yazmış? Manisa ili Kırkağaç ilçesi Alacalar köyünde 152 metrekare bahçeli tadilatsız İstanbul İzmir çevre yolu dibinde yerimiz satılıktır demiş. Pardon. Ee, Hep yani videoları izliyorsanız zaten az çok ne diyeceğimi biliyorsunuz. Yani Kırkağaç böyle çok uzak bir bölge değil. Ayvalık'tı, işte İzmir'di. 100 kilometre civarı. İşte bakın Ayvalık 100 kilometre, 99 kilometre. İzmir merkeze ne kadar da ulaşıyorsunuz? Onu da hemen bakalım burada. İşte İzmir'de 107 kilometre.
Evet, 105 kilometre civarında da İzmir merkeze ulaşıyorsunuz. Aracınız varsa işte 1,5 saat olur. Hadi maksimum bilemediniz 2 saate tın tın gitseniz de gidip en azından günlük gidip gelebileceğiniz bir mesafelerde. Yani işte ilk videonun başında söyledim, hani Kiraz İzmir'e bağlı bir ilçe. Tamam, ama hani belki Kırkağaç'tan neredeyse daha uzak bir konumda. Sırf hani İzmir'e bağlı olduğu için örnek veriyorum, bu 335 binlik ev orada 500 bin 600 bin olarak yazılacaktı. Diyelim, şöyle hemen bir fotoğraflarına bir bakalım. Böyle büyük fotoğraf koymamış burada. Ya bazıları çok büyük koyuyor, bazıları da çok küçük fotoğraflar koyuyorlar. Yani klasik eski köy evi, müstakil evlerden diyelim, ama güzel bir bahçesi var. Kapalı alan, yine duvarları örülmüş bahçenin. Böyle tamamıyla yıkık dökük değil. Hemen şu haliyle hani ben içine girdiğimde bir şeyler yaparım derseniz böyle hemen oturulabilecek bir durumda diyeyim en azından. Gayet sevimli bir ev. Fiyatta zaten artık hani bulamıyoruz bu fiyatlara. 335 bin lira iyi bir fiyat sayılır. Videonun yine başında söyledim, yine tekrar ediyorum, ama gerçekten artık köy evleri bile neredeyse 1 milyondan aşmaya başlayacak kapıları galiba bu gidişle. Bu yüzden böyle uygun fiyatlı ve konum olarak da hem Ayvalık'a hem İzmir'e böyle yakın yerleri, e, eğer imkanınız varsa ve bu tarz bir yaşam düşünüyorsanız kaçırmayın derim. Ve hemen bir diğer ilanımıza geçelim. Bu ilanımız nereden? Yine makul Bergama taraflarına, yine İzmir taraflarına geldik. 375 bin TL fiyatı var. Bergama'da satılık köy evi başlığıyla yayınlanmış. Emlak tipi satılık müstakil ev, 70 metrekare brüt, 60 metrekarede net bir alanı var. Tapu durumu kat mülkiyetli demişti. Böyle bir şey değil herhalde. Müstakil tapuludur. Kimden? Sahibinden. Bergama Pire Veliler köyünde sahibinden satılıktır. Şu anki güncel durumu resimlerdeki gibidir. Köy kahvesinin hemen karşısında, caminin yanında yer alıyormuş. Köyün tam ortasında konumluymuş. Düzenleyip köy içinde oturmak isteyenler için ideal demiş. 375 bin TL'de fiyatı var. Hemen ilk önce bir konumuna bakalım bilmeyenler için, denize ne kadar mesafede, onu insanlar görmek istiyor, bilmek istiyor. Şöyle Gömeç taraflarına bakalım mesela. Gömeç'e 40 kilometre mesafede, Ayvalık'a işte 50 metre, 50 kilometre düz hesap diyelim. 40-50 kilometrede işte hem Gömeç hem Ayvalık civarına ulaşabiliyorsunuz. Bu Altınova, Dikili taraflarına da yine 37 kilometre civarlarında bir mesafede. Şöyle hemen bir fotoğraflarına geçelim. Yani e, her zaman e, denk geldiğimiz köy evlerinden taş bir yapı. E, En azından hani duvarlar yıkık değil. Ve şöyle hani e, şeyden baktığımda acaba çatıda bir sorun var mı yok mu çok belli olmuyor, ama e, en azından tadilat yapılabilir durumda diyeyim, çatısı da. Yani böyle evler için mutlaka masraf yapmanız gerekiyor. Söylediğim gibi işte bununla ilgili bir içerikler hazırlayacağız yakında. En azından size bir fikir verir diyeyim. Bu evimizde bu şekilde. İzmir Bergama'daki evi satın almak isterseniz ilan numarasını iletiyorum. 114 156 92 94 ilan numaramız diyelim ve hemen bir diğer ilanımıza geçelim. Nereye geldik? Antalya Manavgat'a geldik. Antalya Manavgat Karabucak köyünde satılık müstakil ev kaçmaz demiş. 385 bin TL fiyatı var. 25 Mayıs 2024 tarihinde yayınlanmış. Emlak tipi satılık müstakil ev, 50 metrekare brüt, 45 metrekarede net bir alanı var. 1+1 oda sayısı demiş. Müstakil tapulu kimden? Emlak ofisinden.
Takas var mı? Hayır demiş. Açıklamada ne diyor? Yerimiz Manavgat merkezi 48 kilometre. E, Taşağıla 26 kilometre uzaklıkta, Antalya merkezi de 79 kilometre mesafedeymiş. Evimiz köy yerleşim yeri içinde taş yapı bir köy evdir. Masraf yaparak oturulabilir duruma gelebilir demiş. Detaylı bilgi için arayınız demiş. Konuma bakmamıza gerek yok. Zaten burada kilometresini söylemiş. Manavgat'a 48 kilometre, Antalya merkezi de 79 kilometre mesafede. İşte aracınız varsa ne kadar da gidilir? Manavgat'a aşağı yukarı tam bir saat olmasa da 50 dakika, bir saate Manavgat'a, işte bir saat 20 dakika, 1,5 saati temizleyelim, Antalya merkeze ulaşırsınız. Fotoğraflarını bir inceleyelim. Evet, burada da yine hemen bir çatı şeyi gözüme çarptı hemen. Alttaki ahşapları çürümüş. Kiremitler, belki bazılarını kurtarabilirsiniz. Evet, yani yapı olarak oldukça fazla işi var diyeyim. Arka taraflar sağlam olsa bile sıvanacak, boyanacak. Böyle kot farklı bir ev bu. Böyle bir yol tarafı böyle bir giriş gibi duruyor. Arka taraftan böyle iki katlı gibi duruyor. Yani şu dikkatimi çekti, bu eski ocak mı, şey, şömine ocak gibi bir şey herhalde. Bakın şu şey oldukça güzelmiş. Yani sık sık geziyoruz zaten, ilanları biliyorsunuz. Bu tarz 300-400 bin liraya alacağınız evlerde açıkçası en az minimum diyeyim, bu e, ev fiyatı kadar minimum bir de tadilat bütçesi ayırmanız gerekiyor. O da minimum diyorum, bakın. Bazı durumlarda hani böyle her şeyi dört dörtlük yapayım, her şey pırıl pırıl olsun derseniz evi 2 kat 3 kat aşabilirsiniz. Bilginiz olsun diyelim ve hemen bir diğer ilanımıza geçelim. Bu ilanımız nereden? Mudurnu'da 2 katlı müstakil 145 metrekare arsa içerisinde Kaygana Mahallesi'ne demiş. 780 bin TL fiyatı var. Bolu Mudurnu Kaygana Mahallesi'ndeymiş. 26 Mayıs 2024 tarihinde yayınlanmış. Emlak tipi satılık bina. 2 katlı bir bina. Kimden? Emlak ofisinden. Açıklamada ne diyor? Bolu Mudurnu Kaygana Mahallesi'nde, Mudurnu otobüs terminaline yakın, 145 metrekare içerisinde 2 katlı ahşap ev ve odunluk olarak geçiyormuş. Ev merkezi yerdeymiş. Bu fiyata arsasını alamazsın diyor. Evet, doğru bir şey. Mudurnu çok şirin bir yer. Gördüğünüzde ne demek istediğimi anlarsınız demiş. Alıcısına da hayırlı olsun demiş. Yani 780 bin lira, Mudurnu bilmiyorum, biliyor musunuz? Güzel, bu yine Batı Karadeniz evlerin, yani böyle eski köşk konakların olduğu yerlerden. Ayrıca Abant Gölü de yine Mudurnu sınırları içerisinde kalıyor. Yani 18 kilometre civarı Abant Gölü ile Mudurnu arası. Yani bu fiyat böyle bir küçük bir köy, kasaba, ilçe için makul sayılabilecek bir fiyat bence. Çünkü hem sakin, sessiz bir kasaba, hem de böyle nedir, hastaneydi, işte belediyeydi gibi hizmetlerin olduğu bir yer. Çok fazla fotoğraf vermemiş. Hani böyle gezebileceğimiz, sadece dıştan çekmiş. Gördüğümüz kadarıyla büyük bir bahçesi, güzel bir bahçesi var. Ön tarafına sıvasını yapmış. Kâgir bir ev. Bakın şu hemen yandaki sağ taraftaki ev gibiymiş bu da. Ama güzelce sıvamışlar. Güzel bir boya ile, bazı yerlerine cilalarla vesaireyle daha böyle güzel, daha oturulabilir bir hale getirilebilir. Yani 780 bin lira böyle Mudurnu için makul bir rakam diye düşünüyorum. O yüzden bu ilanların arasına aldım. Çok fazla ağır da işi gözükmüyor. Mutlaka tadilatlık yine belli bir bütçe ayıracaksınız ama en azından böyle çok yıkık değil diyelim. Çok fazla uzatmayalım. Hemen bir diğer ilanımıza geçelim. Evet, bu ilanı daha önce aldım mı almadım mı hatırlamıyorum. Karabük'te ilan tarihi yeni gerçi. Ama böyle hani Karabük'ten arada alıyorum. Karabük'ten, Zonguldak'tan, işte Afyon'dan, Kütahya'dan böyle
Yatırımlık değil de anlatacağım şimdi. İlk başta bir ilanımızı bir inceleyelim. Karabük'te 3 katlı 4 dairelik komple satılık uygun bina demiş. 925 bin TL fiyatı var. Merkezde Karabük Mahallesi'ndeymiş. Emlak tipi satılık bina diyor. Kat sayısı 3. Bir de herhalde çatı katında katmış 4 diyelim. 170 metrekare. Kimden? Emlak ofisinden takas hayır demiş. Ne demiş? Karabük Mahallesi'nde bulunan 3 katlı 4 dairelik binamız komple satılıktır. Binamızın yeri ve konumu çarşı merkezine çok yakındır. Ayrıca etrafında hastane, sağlık ocağı, okul, cami, pazar yeri, marketler ve alışveriş merkezleri gibi bütün ortak kullanım alanları bulunmaktadır demiş. Yine çarşı merkezine yakın olmasından dolayı otobüs veya dolmuş ücretleri kendinize kalacaktır demiş. Sağ olsun emlakçımız bu bütçeyi bile bizim için düşünmüş. Teşekkür ediyoruz kendisine. Karabük'ün en büyük semt pazarına 5 dakika mesafesi varmış. Yine Karabük Üniversitesi'nde dolmuş veya otobüs seferleri gün boyu bulunmaktadır demiş. Bunun harici not demiş. Binamızın masrafı vardır. Ancak 1+1 fiyatına 4 adet daire veriyoruz. Masrafı düştükten sonra bu fiyatı istiyoruz demiş. Şimdi şöyle bir fotoğraflarını geçerken hatta hem geçelim hem konuşalım. Bunu hani şöyle düşünüyorum hani bizi izleyenler arasında hani böyle emekli izleyici kitlesi çok fazla. Onlar hani biliyorum ki böyle bir çıkış yolu arayanlar var aralarında gerçekten. Şimdi ben hani onların yerine koydum kendimi. Diyelim 55-60 yaşlarındayım. İstanbul'dayım, işte İzmir'deyim, Ankara'dayım, her neyse böyle büyük şehirdeyim. Bir tamam bir emekli maaşı var. Bir de böyle bir şekilde kredi böyle bir ev, ucuz yollu bir ev düşürdük ama hani geçinemiyor insanlar. Yani 10 bin lira maaşla tek emekli maaşıyla geçinmek çok zor. 60 yaşında çalışan halen birçok insan var. Yani ne yapılabilir işte benim aklıma hani ben o konumda olsaydım oradaki evi bir şekilde satıp yani işte 1-1,5 milyon civarı cebinizde bir bütçe olursa hani böyle bir müstakil bir bina alıp işte içine biraz tadilat elbette ki para gerektiriyor yine işte en ucuzundan olabilecek bir şekilde veya işte kendi imkanlarımla bir şeyler yapıp hani burayı böyle kiraya verebilirsiniz. Hani 4 tane daireden bahsediyor. Bir tanesinde kendiniz oturup diğer 3 tanesini böyle kiraya verseniz ne olur? Bir emekli maaşı daha en düşük ihtimalle diyorum en kötü ihtimalle size ekstra bir emekli maaşı daha vermiş olur. Karabük'te böyle aman yaşanmaz bir şehir falan değil. Gayet güzel Batı Karadeniz'de bir yer diyeyim. Doğası çok güzel. İşte gidin Safranbolu'ya gidin gelin ormanlar vesaire birçok yapılabilecek böyle de alternatif şeyler var. Yani etrafınız bakın bahçelik, yeşillik ve hani bu fiyata 900 ne kadar 925 bin liraya bir değil gerçekten 4 tane yer alıyorsunuz. İşte böyle yatırımlık demeyeyim tamam burası gelip hani çok değer kazanmaz etmez ama işte böyle bir hayatta kalma için size böyle bir ekstra bir alternatif bir şey sunabilir. Biliyorsunuz ilanları geziyoruz işte 500-600 bin liraya böyle yıkık dökük evler alıp içine işte 2 milyon 1 milyon tadilat yapıp hani sadece yine o evle kalacağınıza böyle bir şey de düşünebilirsiniz diyeyim. Veya ben en azından kendim için söylüyorum. Ben böyle bir şey düşünürdüm diyelim. Çok uzatmayalım. İlan numarasını söyleyeyim. 106 05 41 849. Bu binayı satın almak isteyenler için ilan numaramız diyelim ve hemen bir diğer ilanımıza geçelim. Bu ilanda yine aynı Karabük'teki ilanla benzer düşüncede olduğum için aldım. İlk önce bir açıklamalarına bakalım. Buğlem'den Sevgi Yolu yakını komple satılık bina 196 metrekare demiş. 1 milyon 750 bin TL fiyatı var.
20 Mayıs 2024 tarihinde yayınlanmış. Satılık bina demiş, kat sayısı 3, bir kattaki daire 2, 196 metrekare. Kimden? Emlak ofisinden takas var mı? Hayır demiş. Açıklamada ne diyor? Toplamda 6 adet 2 artı 1 daire ve teras mevcuttur diyor. Toplam tapu alanı 196 metrekaredir diyor. Detaylı bilgi için arayınız. Yani bu şu demek oluyor. Yani bakın şöyle, bir 2 3 daire buradan, bir 2 3 daire de buradan, bir de ekstradan çatı katında da muhtemelen böyle bir alan var. Küçük bir artı bir civarı bir şey çıkar diye düşünüyorum. Yani 6 daireli, 7 daireli bir yere sahip olacaksınız. Kütahya ne alaka demeyin. İşte bu da yaşanabilir, yine emekliler için ideal şehirlerden bence. Böyle kavgası, gürültüsü, patırtısı çok olmayan, sakin sayılabilecek şehirlerden. Tamam, çok Ege'de değil, İç Ege'de, hatta İç Anadolu'ya neredeyse yakın, ama e, böyle hani biraz önce anlattığım gibi böyle sıkıntı çeken ve elinde böyle bir bütçesi olan kişiler için ideal olabilir yine diyeyim. 2 artı 1'miş dairelerin boyutu. Yani şöyle hani en ucuzu diyorum. Yani en ucuzu 3.000 liradan kiraya verseniz zaten ne yapar? 15-18 bin lira aylık kira getirisi olur buranın. Hani 3.000'den vermeyin de işte 2.500'den verin, 15 olsun, 13 olsun. 1 milyon 750 bin lira, hani artık hani İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de bir sadece bir tane daire alıyorsunuz. Elbette ki bu hani böyle tek tek daire olarak satamazsınız. Bu tek tapu üzerinden adam yürüyüp çıkmıştır zamanında. Böyle tek tek daire olarak satamazsınız. Kat mülkiyeti vesaire yoktur buralarda. Ama böyle kiralama yoluyla size güzel bir gelir elde edebilir diyeyim. En azından bir ekstra bir emekli maaşı, hatta daha fazlasını sağlayabilir diyelim. Düşünenler için hemen ilan numarasını da ileteyim. 113 125 85 76 bu ilanımızın ilan numarası. Hemen bir diğer ilanımıza tekrar geçtik. Nereden? Ezine Cumhuriyet Mahallesi'nde müstakil 196 metrekare bahçeli ev demiş. İlan açıklamasına bakalım. Ezine ilçesi Cumhuriyet Mahallesi, Ezine merkezine çok yakın. Belediye ve cami 200 metre. Okul ve sağlık ocağına, çarşıya yakın. Bahçeli, kârgırı 196 metrekare ev satılıktır diyor. Evin 2 odası, mutfağı, ufak bir salonu olup içinde halen oturulur halde olup 110 metrekare bahçede asma ve incir, erik ağaçları olup bahçede çok güzeldir demiş. Ezine merkezine çok yakın, bahçeli, müstakil bir evde yaşamak isteyen varsa arayın, görüşelim demiş. 1 milyon 250 bin TL fiyat duyar. Hemen şöyle bir fotoğraflarına bakalım. Şöyle ilk önce büyük fotoğraf mı dedim? Evet, büyük fotoğraf dedik. Bakın, güzel bir küçük bir bahçe. Odalar işte söylüyorum, hep klasik gördüğümüz müstakil ev odalarından. Bu giriş. Ön tarafta ufak bir verandası, işte asması, bir bahçesi var diyeyim. Bu da bahçeden güzel görünümler. Yani fiyat tamam, çok makul değil, hani böyle 600-700 vesaire değil, ama hani bu bölgede Geyikli'ye çok yakın, 18-20 kilometre civarında yani denize olan mesafesi. Hiç hani bu konuma bakmaya gerek yok. Ben size net olarak söyleyebilirim. Maksimum 20 kilometredir denize olan mesafeniz ve hani Geyikli, buralar değerli bölgeler. En kötü ihtimalle bol bol ezine peyniri yiyebilirsiniz diyelim. Bu da şirin, hoş bir ev. 1 milyon 250 bin TL fiyatı var. Düşünenler, burada ilan numarası yok. Direkt linkini zaten şeyden vereceğim. Video açıklamasında bulacaksınız. Yine hatırlatalım. Bu linklere ulaşamıyorsanız lütfen yorumlarda yazın. Ben size özel olarak tekrardan gönderirim diyelim. Ve yavaştan son ilanımıza geçelim. Son ilanımız yine böyle, biliyorum ki böyle makul fiyatlı 200-300, hatta 300 bile değil, işte 265 bin lira bu, ama
Böyle makul fiyatlı yer arayan izleyicilerimiz var. Onlardan biri, yani onlar için aldım diyeyim. Ne diyor açıklamada? Uşak Ulubey Hasköy'de müstakil köy konağı demiş. 265.000 TL fiyatı var. 26 Mayıs 2024 tarihinde yayınlanmış satılık müstakil ev. 110 metrekare brüt, 55 metrekare net demiş. 18 metrekarede açık alanı varmış. Oda sayısı 2+2, alt üst toplam 4 tane odası var. Müstakil tapulu kimden? Emlak ofisinden demiş. Ada parseli geçelim. 154'e 6 demiş. İki katlı evimizin alt katı özellikle 3 cephesi 90 santim genişliğinde taş duvarla örülmüş güzel bir işçilikle. Şunu anlatmaya çalışıyorum demiş. Taşıyıcıları, an iskeleti çok sağlam. Çatısında ciddi bir problemi yok. Ön tarafı, yan tarafı açık, güneye bakıyor demiş. Köyün merkezinde bakkala, kahveye, muhtara, her tarafa yakın. Şu görüntüsüyle bile bir köy konağını andırmakta demiş. Kaş duvarla ve kerpiçte yapıldığı, taş duvar demek istemiş galiba. Taş duvarla ve kerpiçte yapıldığı için yazın serin, kışın sıcak olur. Masrafı var mı? Var. Önünde az da olsa bahçesi var. Masraf edilince köy konağı ibaresini hak edecek. Bundan emin olabilirsiniz demiş. Az bir şeyde pazarlığı var demiş. Herhalde düz 250'ye yuvarlanır. Bir fotoğraflarına bakalım. Yani evet, emlakçı haklı diyebiliriz. Evet, iç tarafında masraf gerektiriyor. Sıvalar dökülmüş. İşte bazı ahşap döşemelerde problemler var. Bu çatının şey değil, öyle düşünmeyin. Bu tavana kontrplak gibi bir şey çakıyorlar. O muhtemelen düşmüş etmiş. Ufak bir akıntıyla o erimiş zamanla. Toparlanabilir bir ev. En azından işte hani söylediği gibi çatı ve temel sağlam olduğu takdirde diğer taraflar böyle biraz daha işinizi kolaylaştırıyor diyelim. Şöyle bir konuma bakalım. Nerelere ne kadar mesafedeymişsiniz. Şöyle çok mu açıldık? Nereye bakalım diye düşünüyorum da. Şöyle şuradan mesela denize gitmek isteseniz, biraz Uşak'tan abartı oldu ama İzmir diyelim mesela. İzmir'e ne kadar mesafede? 197 kilometre. 200 kilometre mesafedesiniz. Yine hani böyle çok aman deli bir şey değil. 200 kilometre mesafede, biliyorsunuz. Uşak işte etrafı Afyon, Kütahya, bu şehirlerle çevrili. Antalya'ya da çok uzak değil, İzmir'e de çok uzak değil. İşte bu tarz yerlere ama çok yakında değil işte. 265.000 TL fiyatını söylemiştik. İlan numarasını ileteyim satın almayı düşünenler için. 114 33 47 470, bu Uşak'taki köy evinin ilanı diyelim. Bugünlük yeter. Çünkü en başta da söyledim, hani böyle çok acayip uçuk saçma sapan fiyatlı yerler vardı. Çok almak istemedim onları. Böyle daha böyle alternatif yerleri inceledik bu ilanlarda. Umarım haftaya böyle daha güzel, istediğiniz tarzı İzmir'de, Akdeniz'de evler çıkar. Biz de sizi bunlarla buluştururuz diyelim. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.